İnsan ilahi tecellinin odak noktasıdır. İbn Arabi şöyle söylüyor. İnsanlar ilahinin ortaya çıkışının en dolu mekanıdır. Bu ne demek? Allah kendini varlıkta gösterir. Bu gösterişin en geniş aynası insandır tabii ki. Yani sende, bende, tabii ki her birimizde. Varlığımızın zemini bu yüzden değersizlik değildir, kesinlikle değildir. Tecellinin ağırlığıdır. İbn Arabi devamını da getiriyor. Diyor ki hakkın varlıklara etkisi asla tükenmez, bitmez. Bu ne demek? Bugününe müdahale bitti sanma. Yarınını da sahipsiz sanma. İlahi etki durmaz. Sırf bunu bilmek de insanı psikolojik olarak toparlar. Ve devam ediyor. Diyor ki kalp hak için yeterince geniştir. Kalbin kapasitesini küçümseme. Kırılıyor, daralıyor, evet. Ama asıl kabiliyeti genişlemek onun. Bu yüzden sevilerek yaratılmış bir kalbin asıl yönü daralmak değil, genişlemektir. Bu sebeple daralıyorsa bir problem var. Mesnevi'nin girişinde var ya bir söz. Bazen oluyor ya, söylüyorum aslında Mesnevi'de öyle bir söz yok. Bazen çok doğaçlama gidiyorum ama bu var yani, hepimiz biliyoruz. Dinle neyden? Ayrılıklardan şikayet eder. Ney kamışlıktan koparılmıştır. O yüzden inler. Biz de aslımızdan koptuğumuzda içimizde bir sızı başlar. Buna sen eksiklik diyebiliyorsun ama deme. Bu kökünü hatırlama çağrısıdır. Ayrılık acısı sevgiye dön çağrısıdır. Yani sızın yokluktan değil, sevdiğin kaynaktan uzak düşmekten geliyor. Allah seni kendine olan sevgisinden yarattı. Ne kadar ciddi bir cümle değil mi? Evet, bu cümle burada somutlaşmıyor mu söylediklerimizde? Kaynağın sevgi olduğu için çağrı da sevgiyle yapılır. Kant'tan da örnekler vereceğim. Çünkü ben Kant'ın kritik serisini yedim, bitirdim, yaladım, yuttum ama ağır gelir diye koymuyordum. Ama basitleştirip koymaya çalışacağım Kant örneklerini. Kant diyor ki, tabii en basit, en ünlü sözü, zihnimi sürekli yeni bir hayranlıkla dolduran iki şey vardır diyor. Üzerimdeki yıldızı gök ve içimdeki ahlak yasası. Bu onun gerçekten en ünlü sözlerinden biridir. Dışarıda düzen var, yıldızı gök, içeride değer var, ahlak yasası. Tasavvuf diliyle söyleyelim, dışarıda tecelli, içeride şahitlik. Bu ikisini bağlayan köprü ne? Sevgi, değil mi? Çünkü sevgi dışarıdaki düzene hayranlığını içerideki değere sorumluluk olarak çevirmez mi? Çevirir değil mi? Sadece hayran kalmazsın, sorumlu da hissedersin. Sadece bakmazsın, yön alırsın. Niye varım sorusuna felsefi cevap bence şudur. Değer taşıdığın için varsın, değerlisin. Bu değerin kaynağı nedir? Tabii ki başat olarak sevgi. Allah seni kendine olan sevgisinden yarattı diyoruz ya. Bunu dediğimiz zaman ne oluyor? Benim değerim performansından önce gelir. Bok gibi bir performansım var ama değerim ondan önce geliyor. Psikolojiye gelince tabii psikolojide kelimeler daha sade ve daha bilimsel oluyor. Öz değer dediğimiz bir şey var değil mi? Doğuştan verilen kıymetin içe alınabilmesi olayı. Çocukken güvenli bir bağ kurabildiysen, ki çoğumuz kuramadık, Türk aile yapısını biliyoruz, sevgiyi kabule daha açıksın demektir. Kuramadıysan sevgi gelince bile kapıda kalırsın. Tanıyamazsın ki sevgiyi. Tasavvuf bunu emaneti yüklenmek diye anlatıyor. Psikoloji güvenli bağlanma diyor. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Sevgiyi kabul kapasitesi. Ben sevgiyi hak etmiyorum cümlesi. Bu yüzden aklen çöker değil mi? Neden? Çünkü yaratılışının zemini sevgi ise hak etme değil, kabul konuşur. Kapıyı açmayı öğrenirsin. Kişisel tarihindeki kırılmalar kapıyı aralasa da tekrar çarpabilir. Ama o kapı senin değil mi? Üstelik kalbin genişlemeye programlı dedik ya. İbn Arabi ne diyor? Kalp geniştir diyor. Genişlemeye programlanmıştır diyor. Kabul ettiğin ölçüde genişler ama. Genişledikçe de sen daha çok kabul edersin. Diyorsun ki peki ben anlamıyorum bu sevgi işini. O zaman ne yapacağım? Burada şöyle bir cümle söyleyelim. Anlamak, yaşamla kurabileceğimiz ilişkilerden yalnızca biridir. Her şeyi anlamak zorunda değiliz. Japon anime, manga, çizgi filmlerini seven var mı bilmiyorum. Orada bir kadın bir erkeğe aşık olduğunda hiçbir zaman
Bu Japon kültürüyle, Uzak Doğu kültürüyle de alakalı bir durum tabii ki. Hiçbir zaman sevgi sözcükleri söylemez kadınlar. Hiçbir zaman erkeğini övmez. Hiçbir zaman e, onunla romantik bir an yaşamaz. Bu Japon çizgi filmlerinde, mangalarında bir kadının bir erkeğe aşık olduğunu ona sataşmasından, onu küçümsemesinden, onu aşağılamasından anlarız. Yani ama Uzak Doğu kültüründe bu anlaşılabiliyor değil mi? Bu örneği neden verdim? Dedim ya, sevgi kapıya dayandığında tanımayabiliyoruz onu. Bu sevgidir diyemiyoruz. Her şey kafamızda belirli kalıplarla. Öfke öfkedir, sevgi sevgidir. Romantizm romantizmdir. Hoş dokunuşlar, bilmem neler falanlar filanlar, güzel sözler, çiçekler, böcekler. Ama bir adam hayatı boyunca sevgi sözcüğünü, ki bu gerçek hayattan alıyorum bunu, isim vermeyeceğim. Hayatı boyunca sevgisini bir fabrikada ölümüne çalışarak göstermiş olabiliyor. Onun sevgi sözcüğü bu. O cumartesi de dahil haftanın 6 günü sağlığını yitirene kadar çalıştı. Eşini güzel bir evde oturtturdu. Çocuklarını okuttu. Ama eşi, bilmiyorum hani tam ilişkilerini, bunu sevgi olarak tanımlamış mıdır acaba? Tanımlamış ki bunca yolu gitmişler bence. Ama dediğimiz gibi hani Uzak Doğu kültüründen bahsettik ya az önce. Orada bir erkeğin düşünsene kadından gelen sevgiyi tanıyamaması. Bu işte çocukken güvenli bağlanma dediğimiz olay var ya, onu yaşamamaktan kaynaklanabiliyor. Çünkü olayları çok zahiren ele alabiliyoruz. Batıni yönlerini bir türlü elimize alamıyoruz. Batıni yönlerin açılması elbette ledün ilminin açılması, elbette sevgiyle gerçekleşen bir şey. Hani çok iyilik yaparak, çok böyle uzun süreler ibadet ederek, çok uzun zikirler ederek bu kapılar açılmıyor arkadaşlar. Çok ciddiyim, açılmıyor. Bu kapıları açan yegane şey sevgidir. Ama anlamak yaşamda kurabileceğimiz ilişkilerden yalnızca biridir tabii ki. Her şeyi anlamamız mümkün değil, zorunda da değiliz. Bu cümle aklı küçümsemez. Sadece şu sınırı koyar. Sevgi önce yaşanır, sonra anlaşılır. Bazen zihnin açıklaması gecikir. İşte o kız bana sürekli sataşıyor animelerdeki gibi. Ama gerçekten onun altında bir sevgi olabilir. Biraz düşünmek lazım. Ama kalbin tanıklığı diye de bir şey var. O bazı şeyleri sezebiliyor ya. Onun tanıklığı senin aklını ele geçirip ipleri eline alabilir. Ve evet, burada öfkeye, burada bunca sataşmaya rağmen bir sevgi var diyebilirsin. Allah Teala'nın sana yolladığı zorluklar, güçlükler bir yerden sonra kalbin tanıklığıyla onları değerlemen değişebilir. Demek ki benim öğrenmemi istiyor. Demek ki bir kısır döngüdeyim ve o kısır döngüden çıkmamı istiyor. Allah'ın Hazreti Musa'ya konuştuğu gibi sana bir çalılıktan seslenmesini bekleme veya ayetler indirmesini bekleme. O konuşmaz, o hiçbir kelime etmez. O bana 2-3 kelime etti diyen, inanın acilen psikoloğa gitmeli. Melekler benimle konuştu diyen acilen psikoloğa gitmeli ve tedavi görmeli. Çünkü böyle şeyler bu hayatta yok, gerçekleşmiyor. Gerçekleştiğini düşünüyorsanız lütfen hemen en kısa zamanda bir psikoloğa görünün. Bir uzmana görünün, bu işin ehli olan birine. Evet, o Allah Teala sana Musa'ya seslendiği gibi seslenmiyor. Ama sana her an sesleniyor. Her an, her saniye seninle konuşuyor. Çünkü sana değer veriyor. Sen değerli bir varlıksın onun için. Performansın değerinden sonra geliyor. Dedik ya, performansımız bok gibi. Ama değerimiz öyle değil. Biz onun değer verdiği varlıklarız. Bize seslenmek gibi bir zorunluluğu var. Bakın, zorunluluğu diyoruz. Zorunluluk yaratılıştır zaten. Yaratılış bir zorunluluktur. Bu konulara ileride geliriz. Bu zorunluluk yüzünden konuşmak, hitap etmek onun prensibidir. Sana değer vermek onun prensibidir. Bunlar oldu olmadı değil. Bu bir prensip, bu bir ilke, bu bir kural. Ben zayıfım diyebilirsin. Ama ben değersizim demek bence yaratılışımıza bir iftira. Arada bir fark var. Çok büyük bir fark var. Değersizimle zayıfım arasında çok büyük bir fark var. Sevilmiş olmak başına hiçbir zorluk gelmeyeceği anlamına da gelmez. Tanrısal bir sevgiden bahsediyorum. Zorluk
sevginin olmadığına değil, yürüyüşün ciddiyetine işaret eder. En zor ilişkiler böyle didişmelidir. Karı kocalar arasında bilirsiniz. Ama hep bir devamlılığı vardır. İbn Arabi ne demişti? Hakkın varlıklara etkisi asla bitmez. Küçücük bir cümle ama bizim hayat pınarımız gibi. Yani içip duralım yani bu cümleyle. İşte burada bu bize bir teselli olsun. Etki kesilmezse yardım da kesilmez. Çünkü dedik ya, bu bir zorunluluk ve prensiptir, ilkedir. Bazı kapılar kapanır ama kapılar dediğin zaten senin zannından başka bir şey değildir ki. Kalp genişledikçe o zanni kapılar duvara dönüşmez, manzaraya dönüşür. Mezara dönüşmez, manzaraya dönüşür. Ne demişti Mevlana? Ayrılığın sesini duyuyorsan bu ses seni köküne çağırıyordur. Neyi o ağaç çağırıyor, neyi? Gel diyor, ben senin kökünüm diyor. Ayrıldın sen, ağıtlar yakıyorsun, böyle insanların ciğerini yakıyorsun ama bu bir çağrı. Bu o kökünün adını koyan şey. Sen o kökten geldin. O köke dönünce zihnindeki kendi kendini küçümseyen cümleler hızla anlamını kaybeder. Çünkü kök seni olduğun yerden daha küçük görmek istemez. Kök seni genişletmek ister. Felsefenin hatırlattığı dengeyi de unutma. Neydi, Kant ne demişti? Yıldızlı gök, dış düzen, ahlak yasası, iç değer. Yunus Emre'yi hatırla. Hani diyor ya, neyleyim cenneti. Köküne öylesine bağımlı ki, öylesine bağlı ki o köke dönmek için çıldıran bir insanın ağzından çıkmış bir şiir, beyit bu. Köküne dönmek. Yaşamayayım, varlığım sona ersin. Nefsim onun varlığına katılsın ama yeter ki ben varlığıma döneyim, çünkü bu içimdeki acı beni yok etmekte. Küçük de hissediyoruz ya, küçük hissederiz kendimizi. Küçüklüğün hissi değersizliğinin kanıtı da değildir. Asla değersiz değilsin diyoruz bu videoda. Sadece gözünün evrenin büyüklüğüne açılmasıdır küçüklüğün. Kendini küçük hissetmek burada bizim yanlışladığımız, bu videoda bizim yanlışladığımız durumlardan biri değil asla. Kendini küçük görmek, Allah-u Teala'nın tecellileri altında ezilmek gibi değerleyebiliriz bu konuyu. O yüzden kendini küçük görmekle ilgili bir problemin de olmasın. Kendini değersiz görmekle kendini küçük görmek arasında da dağlar kadar fark var. Düşünün, belki videoyu durdurun, belki videodan sonra. Ama bunların ikisi arasında da dağlar kadar fark var ki bütün o bahsettiğimiz peygamberler, evliyalar, azizler, kimler o belirli bir nefis seviyesini geçmiş, aşmış kişilerin hepsi kendilerini Allah-u Teala'nın tecellileri karşısında küçük görmekle o seviyelere ulaşmışlar. Evet, ne demiştik İbn Arabi'nin sözü? Kalp hak için yeterince geniştir. Ben mümin dağa taşa sığmam, evrene sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım diye bir hadis var ya, o da aklıma geldi. Hadisi kutsi. Değerin performansından önce gelir. Bu söz çok önemli. Şimdi oradan devam edelim, yine bağlamlardan kopmayalım. Bu cümlenin arka planında iki şey yatıyor. Bir, senin üzerinde duran ilahi isimler. İki, içinde kıvılcım gibi yanan ahlaki merkez. Biri tasavvufun dili, diğeri felsefenin dili. Psikoloji ise bu ikisinin günlük hayattaki izini okur. Açalım biraz daha bu konuyu. İbn Arabi'den başlayalım. Dedik ya, İbn Arabi insanı evrenin kenarına değil tam kalbine yerleştirir, merkezine. Şöyle der: siz kainat varlığının kalbinin etrafında dönenlersiniz. Hakikati gerçekten bilenlerin sırlarına denk düşersiniz. Çok iyi bir cümle değil mi? Böyle karmaşık bir cümle gibi gözüküyor ama iyi düşün, çok iyi bir cümle, çok etkileyici. Ben kimim sorusunu çok sade bir koordinata sabitliyor bu bahsettiğim cümle. Merkez dışarıda bir yerde değil, kalbinin tanıklığı. Yani sadece bir seyirci değilsin. Varlığın nabzı, bu gördüğün evrenin nabzı sende atıyor. Zaten tanımlayıcı olan sensin. Evreni tanımlayabilen kişi evrenin varlığından iddia edebilir. Senin zihnin olmasa bu evren var bile olmuyor. Aynı çizgi bir başka vurguyla derinleşiyor. Kalbinde ona bir uyanıklık nöbeti tut. Çünkü kalp onu genişçe kuşatır. O da sana karşı uyanıktır. Onun senden ve başkalarından sana bıraktığı izlerin bağlamını
ancak iç uyanıklıkla anlarsın. Yani iç uyanıklığın olmadan onun tecellilerini göremezsin. İlişki kuramazsın. O var mı yok mu? Hani var diyorlar, birileri din var diyor, birileri Allah var diyor. Tecellilere bakmazsan, uyanık olmazsan, nöbet tutmazsan nasıl göreceksin ki? Görmenin imkanı yok. Günlük hayatta neden böyle oldu dediğin anlarda kalbinin penceresini kapatmaman gerekiyor. Olup bitenlerin bağlamı çoğu kez akıldan önce kalpte beliriyor çünkü. Bir sükunet, bir ikaz, bir rahatsızlık hissi, bir çekiliş ya da bir ferahlama. Onun izini doğrudan okumak, kalbin nöbetini diri tutmakla mümkün. Bir çizgi daha ekleyelim. İlahi isimler. Onlar solup gitmeyen bir parıltı. Her an, her yerde, her şekilde işliyorlar, işlerini yapıyorlar. Varlığın sürekli ışımasıdır onlar. Sevginin taşması, ilahi tecellinin var olması bu isimler sayesinde mümkün. Yani aşk bir duygu dalgalanması değil, ilahi isimlerin kesintisiz tecellisidir. Sevgi Rahmandır, hikmet Hakim'dir, adalet Adıl'dır, affedicilik Afüv'dür. İsimler tükenmez çünkü kaynak tükenmez. Senin hayatındaki iniş çıkışlar bu isimlerin farklı açılardan yansımasıdır. Bunu fark eden kişi neden hep ben yerine ben de şimdi hangi isim hükmediyor? Hangi isim beni bu bulunduğum durumdan başka bir duruma koymak istiyor? Aynı günü tekrar etmememi istiyor. Burada bana bir mesaj veriyor. Doğru yoldasın veya yanlış yoldasın. Bunu anlatıyor sana bütün isimler. Gün boyu anlatıyor. Evet, yine Kant'a geçelim. Kant'ın pratik akıl düşüncesinde insan asla yalnızca araç değil, her zaman amaç olarak görülmelidir. Bu cümle tasavvufun insan ilahi tecellinin aynasıdır sözünü dünyevi etik bir zemine indiriyor, değil mi? Bak, tasavvufu Kant'la doğrulayabilirim sana. İşte bazen evet, Kant'ın sözünden devam edelim. Ne dedik? Bu söz tasavvufla eşleşiyor. İnsan ilahi tecellinin aynasıdır sözüyle eşleşiyor, değil mi? İnsan değerin taşıyıcısıdır. Allah seni kendine olan sevgisinden yarattı demek somut bir ahlak davetidir zaten. Kendisini sevilerek var olmuş bilen karşındakini araç yapmaktan utanır. Onu amaç olarak görmeyi öğrenir. Ne kadar ilginç değil mi burası? Ama o kötü biri. Diyoruz yani. Ölçüyü terk ettiğinde aslında kendi kaynağını kesersin. Sevgi ölçüyü koruyan disiplindir. Dedik ya, psikolojide özdeğer dediğimiz bir şey var. Kıymeti içe alabilme. Özdeğeri yok. Özdeğeri olmayanın öz bakımı bile olmuyor. Yani duş bile almıyor. Yani öyle bir değer bu. Güvenli bağlanma geliştirebilmiş biri sevildiğini duyduğunda bunu reddetmez. Zihni tuzak aramaz. Kaygılı bağlanma sevgi bir gün biter korkusuyla hep sınar. Sevgiyi sınar. Kaçıngan bağlanma sevgi beni zayıflatır der. O fikirle mesafe koyar sevgiye. Bu kaçıngan bağlanma dediğimiz şey var ya ilişkilerde. Bu Allah'la olan şeylerimizi de temsil ediyor, biliyorsunuz değil mi? Onunla olan bağımızı, sevgimizi de temsil ediyor. Peki yaratılışın zemini sevgi ise bu örüntüler nereye oturuyor şu ana kadar bahsettiğimiz? Şuraya. Örüntüler hakikat değil, savunmadır. Savunmanın görevi bazen hayat kurtarmaktır. Ama uzun vadede gerçekliği çarpıtır. Tasavvufun nefsin hilesi dediği şey budur işte. Seni korurken seni daraltır. Hile budur. Sana iyilik yönünden yaklaşır ama seni yok etmeye çalışır. Çaresi şudur: savunmayı düşman ilan etmek değil tabii ki. Yerini görmek savunmanın. Aslından ayrılan her parça yine aslını ister. Bu cümleye psikolojinin dilinden şöyle bak. İnsan en derinde güvende ve sevilmiş hissetme halini arar. Çocukken bu hali ne kadar sağlıklı tattıysan yetişkinlikte o kadar isabetle seçersin sevgiyi. Bakın, çocukluktaki bu güven kaybı bizim Allah'la olan ilişkilerimizi bile paramparça edebiliyor. O yüzden çocuk yani yetiştiremeyecekseniz yapmayın yani. Ama çocukluğun eksikti diye de bugün mahkum değilsin. Çünkü ilahi isimler sana o yönden, travmatik yönden rahmetle yakınlaşır. Rahmetin akışı bugün de mümkün, geçmişinden gelen. Ben bunu hep söylerim.
Geçmişe dua et. Çünkü geçmişin seni Allah Teala geçmişinle baş başa bırakır mı hiç? Tamam mı? Sen değerlisin diyoruz ya. Geçmişine de sirayet edebilecek kadar güçlüdür ilahi isimler. O yüzden bugün kala kaldım, güvenli bağlanmam yok, öz değerim yok, şöyleyim böyleyim deme. İlahi isimler ne kadar nöbet tutarsan dedik ya, o kadar, ne kadar tecellileri izlersen ilahi isimler böyle sürekli üzerine gelir. Sürekli 5 tane geleceğine 5.000 tane gelir. Bunun etkisi de tabii ki çok ciddi bir şekilde makamlarının yükselmesi olarak açıklanabilir. Şimdi bir adım daha derinleştirelim bu konuyu. Allah seni kendine olan sevgisinden yarattı cümlesi. Kader sorularının da tonunu değiştirir. Kaderle ilgili sorduğun soruların. Kaderi benim dışımdaki bir güç beni keyfine göre savuruyor diye okursan, ki imanı elinden alabilecek bir sorudur bu. Sevgi fikriyle çatışır çünkü bu soru. İbn Arabi'nin çizgisinde kader isimlerin dengesidir. Bazen rahim ağır basar, sükun, şifa, kolaylık gelir. Bazen hakim ağır basar, geç anlaşılan faydadır. Bazen cebbar devreye girer, kırılanı onarmak için yerinden oynatan bir zorluk olarak görebiliriz bunu. Denge değiştikçe hayat değişir, ilahi isimler değişir. Bunu bir tür kapris sanma. Terbiye böyle işler çünkü. Sevgi kimi zaman okşar, kimi zaman dürter, uyandırır. Ama bir şey yapmaz. Asla. Hazreti Muhammed diyor ya, bir mümin asla yalan söylemez. Her şeyi yapar. Ama sevgi de asla aşağılamaz. Aşağılayan ses sevginin değil, savunmanın, kibrin ya da korkunun sesidir. Kant, insan amaçtır ilkesi var ya Kant'ta. Yalnız başkasına değil, kendine karşı da geçerli. Kendi bedenini, zihnini, duygunu yalnızca performansın aracı kıldığında, yani kendine bir amaç muamelesi yapmadığında iç düzen bozulur. Kendine bir araç muamelesi yapıyorsun değil mi? Bir tür oyun, bir tür Allah'a yakınlaşma oyunu değil bu. Tasavvufun nefsine zulmetme uyarısına benzer bu Kant'ın uyarısı. Nefsi kötüle zulmetme, tamam, o da bir varlık yani. Bu zulüm başkasına yapılan kadar kendine de yaptığındır. Kendine araç muamelesi yaptığında içindeki ahlak yasasını da dışındaki yıldızlı göğü de duymaz olursun. Psikolojide kendine amaç gibi davranmak diye bir kavram var. Bak nasıl bağlandı değil mi? Sınır ve öz şefkat dengesini gözetmektir bu. Sınır yoksa sevgi sulanır. Öz şefkat yoksa sevgi katılaşır. Bunların dengesi kurulduğunda ise sevgi yetiştirici, geliştirici olur senin içinde. Edep olur, adap olur, ahlak olur. Tasavvufun edep dediği şey bu işte. Sevginin biçimi, biçimsiz sevgi kabarmadır. Biçimli sevgi olgunluktur. Yani sevgi bir duygu değil, düzendir aslında. Düzen de bir kurgu değil, hakikatin ta kendisidir. Hakikat tehdit değil, davettir. Bu davete uyan kalp izleri daha doğru okur. İzleri doğru okuyan akıl daha doğru karar verir. Dedik ya, hakikat tehdit değildir. Ama tarikatlarda şöyle bir şey vardı eskiden. Derlerdi ki bak, buraya geleceksin ama burada çok başlar gider. Aklını mı kaybedersin? Kendini mi kaybedersin? İmanından mı olursun? Deli divane mi olursun? Deccal mi olursun belli değil. Burada neyle karşılaşacaksın? Bu tecelli yuvasında neyle karşılaşacağın hiç belli değil. O yüzden dikkat et, burada çok başlar gider. Ama yine de bu bir hakikattir. Yine de bu bir uyarıdır. Yine de ne olursa olsun ben sevginin yolunu seçiyorum demektir. Hazreti Ali'nin bir sözü var ya, insanlar size deli divane deyinceye kadar ibadet edin. Yani bu devirde doğru mu bilmiyorum. Ben hani bu sözü söylemekten imtina ederim çoğu zaman. Burada konuya böyle cuk oturdu. Bir hakikattan bahsediyor. Yani diyor ki şu anki dünyamızda düşünün. Birçok hakikat var, arkadaşların var, işin var, o var, bu var, sosyal medya var, bir düzen var. 2025 yılındayız ve sen hakikati aramak için, sevginin kaynağını, kendi kaynağını aramak için öylesine oraya burnunu sokmalısın ki, öylesine oraya uzanmalısın ki zaten bir ateşin içine sokacağın için kendini yanacaksın. Bu ateş
seni deli divane edebilir. Bu ateş seni yakabilir. Bu ateş seni sevdiğin şeylerden edebilir. Ama hakikati arıyor musun? Arıyorsun. Buluyor musun? Bulabilirsin. Lucy diye bir film var. Luc Besson'un filmi. Luc Besson, Lyon'la tanıyanlar Lucy filmi hafif gelebilir ama Lucy de bir bilim kurgu filmi sonuçta. Lucy filminde şöyle bir söz var. Kapasiten büyüdükçe benlik duvarların incelir. Dünya ile kurduğun ilişki şeffaflaşır. Bu yok olmak değildir. Köke açılmaktır. Bizim başladığımızda aynı yere çıkıyor değil mi? Ne demiştik? Sevgi seni daraltmaz. Seni bağlar ve büyütür. Bu filmde ne oluyor? Çok ilginç bir film. Mutlaka izleyin. Çok eğlenceli de bir film. Lucy'nin zihinsel kapasitesi gelişiyor. Katman katman açılıyor. Ve bu sayede zaman onun için yavaşlamaya başlıyor. Verileri bilgisayardan daha hızlı okumaya başlıyor. Bağlantılar gözünün önünde beliriyor. Yani şunlar oluyor. Zaman algısı değişiyor. İlişki ağları görünür oluyor onun için. Anlamlar hızlanıyor. Tasavvuf diline çevirirsek bu filmi, zaman sadece takvim değildir. Hadiselerin dili, ilişki sadece ben ve öteki değildir. Varlığın iç içe akışı, anlam sadece cümlelerin değil niyetin hızıdır. Filmin görselleri bize şunu söylüyor. Sınırlar kalktıkça gerçeklik bir tutum olarak görünür. Bu tutuma en doğru isim sevgi denebilir. Çünkü sevgi ilişkiyi açar. Kapıyı aralayan odur. Burada bir korku belirir. Benlik çözülürse ben kim olacağım? Kime dönüşeceğim? Benliğim çözülüyor değil mi? Ben Hüseyin'im. Ama o çözüldüğü zaman ben kesinlikle başka birine dönüşeceğim zaten. Ama bu soru kim olacağım? Ama cevabı da yalındır aslında. Çünkü benlik bir paket değil, Trendyol paketi değil. Bir emanet. Paket dağılırsa biter. Emanet açılırsa aslına, köküne bağlanır. Sevgi emanetin açılma biçimidir. Onu açtığında kaybolmazsın. Yerini bulursun aksine. Filmde çok büyük dönüşüm sahneleri var. Bu sahneleri kendini silmek olarak görmeyin izlerken. Kendini doğru bağa yerleştirmek diye düşünün. Lucy'nin hakikati doğuştan buydu aslında filmi izlerseniz. Filmde bu geçmiyor ama biz tasavvufi olarak ele alırsak Lucy zaten böyle yazılmış. Ha ilaçlı olacaktı, ha ilahi tecelliyle olacaktı ya da gökten inecekti. Ama mutlaka olacaktı. Benliğin incelmesi dedik ya, onu anlıyorsunuz ki filmde değerden eksilmek değil bu. Işığın daha çok geçmesi için camın incelmesi olayı. Ve ışığın adı sevgidir ve bir yerden sonra Lucy'nin o çeperi öylesine inceliyor ki bütün ışık oradan geçmeye başlıyor. Lucy için saniyeler genişliyor. Zamanın herhangi bir kademesine gidebiliyor. Bizim için de hayat bazen böyle olmuyor. Bazı günler ağırlaşır, bazı anlar akıp gider. Bu fark çoğu kez bağlantı kalitesinden doğar. Bir olaya ne kadar sevgiyle bağlanırsan o kadar yerli yerinde yaşarsın. Panik azalır, karar berraklaşır. Sevgi vakti verimli kılan ayardır. Aynı saat sevgiyle başka işler, sevgisiz başka işler. İşte filmde Lucy filminde bunu hızla, film hızlı tabii ki 1,5-2 saatlik bir film. Ama biz de yavaş yavaş yaşıyoruz yani o 2 saat boyunca. İlki aynı. Zaman sevgiyle açılır. Evet bu filmi kesinlikle izleyin. Bence bir yolcunun, bir salihin bu filmi izlemesi gerekti bence. O dediğimiz o geçirgenlik, o şahsiyet duvarının incelmesi ama ilahi anlamda incelmesi. Lucy nasıl bir çözülmenin içine sokuyor ve Lucy nasıl bir bilgiye bağlanıyor. Bizim gibi hani dediğim ya yolcuların izlemesi gereken filmlerden biridir bu. Şimdilik bu kadar diyelim. Bu hafta biraz programdan şaştık ama programa yeniden geri döneceğiz. En azından 2 günde bir mutlaka videolarımızı yayınlayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.